Ders 1: Toplu taşıma bilgileri. Duraklardaki bilgiler genellikle gerçekten faydalıdır. Evet, yolculara rotalar ve tarifeler konusunda rehberlik edebilir. Harika. Yoğun saatler için dikkat etmem gereken belirli zamanlar var mı? Kesinlikle. Yoğun saatleri bilmek kalabalık otobüs veya trenlerden kaçınmanıza yardımcı olabilir. Bu yararlı. Ayrıca daha az kalabalık olduğunda seyahat etmek daha keyifli hale gelir. Evet, dışarı çıkmadan önce her zaman programı kontrol ederim. Seyahatlerimiz sırasında toplu taşıma güncellemelerini mutlaka takip edelim. Kabul ediyorum. Yolculuklarımızı daha sorunsuz ve verimli hale getirecek. Tüm bu bilgilerle şehri keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 2: Yerel parklar. Belvaud Ulusal Parkı var. Güzel parkurları ve manzarasıyla tanınır. Kulağa harika geliyor. Doğada yürüyüş yapmayı seviyorum. Evet, parkta her seviyeye uygun parkurlar bulunmaktadır. Böylece herkes bundan keyif alabilir. Mükemmel. Tecrübelerime uygun bir yol bulabileceğim. Üstelik tepeden manzaralar nefes kesici. Onları görmek için sabırsızlanıyorum. Doğanın her zaman ruhu tazelemenin bir yolu vardır. Belvaud'u keşfetmek için birlikte bir günlük gezi planlayalım. Bunu çok isterim. Şehirden harika bir kaçış olacak. Seninle açık havada biraz vakit geçireceğim için heyecanlıyım. Ders 3: Sosyal ipuçları. Sözlerinden sonra gülen yüz veya baskı sırıtışı samimiyetin göstergesi olabilir. Evet, bu önemli bir sosyal işaret. Konuşmalarda olumlu bir ton oluşturmaya yardımcı olur. Kesinlikle. Kişinin ulaşılabilir ve açık olduğunu gösterir. Gerçek bir gülümsemenin her durumda buzları kırabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Hoş bir atmosfer yaratır ve diyaloğu teşvik eder. Yeni insanlarla tanıştığımızda bu ipuçlarını kullanmayı unutmayalım. Kesinlikle. Başkalarıyla nasıl bağlantı kuracağımız konusunda büyük bir fark yaratabilir. Bir sonraki sosyal gezimizde bu ipuçlarını kullanmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de. Olumlu etkileşimler harika arkadaşlıklara yol açabilir. Ders 4: Akşam yemeği başarısı. Evet yaptım. Beklediğimden biraz uzun sürdü ama ihtiyacım olan her şeyi buldum. Bunu duymak harika. Akşam yemeği için ne yapıyordun? Bol miktarda taze sebze ve tavuk içeren yeni bir tavada kızartma tarifi denemeye karar verdim. Kulağa çok lezzetli geliyor. Tüm malzemeleri almayı başardınız mı? Kesinlikle. Ekstra lezzet katacak bazı benzersiz soslar bile buldum. Mutfakta yaratıcı olmanı seviyorum. Sirrin ne? İleriye yönelik planlamanın bu sefer büyük bir fark yarattığını düşünüyorum. Bu akıllıca bir yaklaşım. Son dakika stresinden kaçınmaya yardımcı olur. Kesinlikle. Nasıl olacağını görmek beni heyecanlandırıyor. Ders 5: Seyahat deneyimleri. Yurt dışına seyahat etmek benim için her zaman büyük bir macera olmuştur. Peki ya sen? Son zamanlarda heyecan verici bir yere gittin mi? Birkaç ülkeye gittim ama daha fazlasını keşfetmek istiyorum.
Bu harika. Her ülkenin kendine özgü kültürü ve deneyimleri vardır. Kabul ediyorum. Yaptığım son seyahat İtalya'ydı ve unutulmazdı. İtalya muhteşem. Yemek ve tarih tek kelimeyle inanılmaz. Evet, o yolculuktan sonra sıfırdan makarna yapmayı denedim. Kulağa eğlenceli geliyor. Yemek yapmak seyahat anılarını yeniden yaşamanın harika bir yoludur. Bir ara birlikte bir gezi planlayalım. Çok eğlenceli olurdu. Ders 6. Gezi hazırlığı. Tamam, gitmeden önce bunu yapacağımdan emin olacağım. Ayrılmadan önce bilmem gereken başka bir şey var mı? Evet, gideceğimiz yerin hava tahminlerini mutlaka kontrol edin. İyi bir fikir. Paketlediklerimizi gerçekten etkileyebilir. Ayrıca yerel bir haritaya sahip olmak veya navigasyon için bir uygulama indirmek de yararlı olacaktır. Bu harika bir ipucu. Kaybolmak oldukça sinir bozucu olabilir. Kesinlikle. Keşfetmeye ayırdığımız zamanı en üst düzeye çıkarmak için güzergahımızı da planlayalım. Bekleyemiyorum. İleriye yönelik planlama her şeyin daha organize olmasını sağlar. Birlikte muhteşem bir yolculuğa çıkacağız. Ders 7. Yolsuzluk sorunları. Yolsuzluk dünyanın birçok ülkesinde ciddi bir sorundur. Evet, gerçekten devlete ve kurumlara olan güveni sarsıyor. Ortaya çıkabilecek birkaç farklı yolsuzluk uygulaması vardır. Kesinlikle. Rüşvet ve zimmete para geçirme sadece birkaç örnektir. Bunun sıradan vatandaşları nasıl etkilediğini görmek cesaret kırıcı. Evet, eşitsizliğe ve temel hizmetlere erişim eksikliğine yol açabilir. Yolsuzlukla mücadele güçlü liderlik ve şeffaflık gerektirir. Kabul ediyorum. Bu sorunlarla mücadelede farkındalık ve eğitim de hayati öneme sahiptir. Bu konuyu tartışmaya devam edelim. Herkesin anlaması önemlidir. Ders 8. Işe gidip gelme deneyimi. Bugün işe otobüsle mi gittin? Evet, trafik çok kötüydü. Her zamankinden çok daha uzun sürdü. Hayal edebiliyorum. Yoğun saatler çok sıkıntılı olabilir. Kesinlikle. Keşke daha verimli toplu taşıma seçenekleri olsaydı. Kabul ediyorum. Güvenilir bir sistem işe gidip gelmeyi çok daha kolay hale getirecektir. Umarız yakında geliştirirler. Pek çok insan için gereklidir. Bu arada yolculuklarımızı daha keyifli hale getirmenin yollarını bulmalıyız. Evet, belki seyahat ederken podcastleri veya sesli kitapları dinleyebiliriz. Harika fikir. Kesinlikle zamanın daha hızlı geçmesini sağlayacaktır. Ders 9. Beceri geliştirme. Becerileri düzenli olarak geliştirmek önemlidir. Bu iyi bir fikir gibi görünüyor. Hangi becerilere odaklanıyorsunuz? İletişim ve liderlik becerilerimi geliştirmeye çalışıyorum. Bunlar çok önemli. Hem kişisel hem de profesyonel yaşamınızda size fayda sağlayabilirler. Kesinlikle. Sürekli öğrenmenin büyümenin anahtarı olduğuna inanıyorum. Zaman yönetimi ve organizasyon becerilerime odaklanıyorum. Bunlar da değerli. Daha üretken olmaya yardımcı olurlar.
Beceri geliştirme yolculuğumuzda birbirimizi motive edelim. Kesinlikle. İlerlememizi paylaşmak daha da fazla gelişmeye yol açabilir. Ders 10 plaj planları. Bu hafta sonu denize gitmeyi düşünüyorum. Kulağa harika geliyor. Size katılmamın sakıncası var mı? Hiç de bile. Ne kadar çoksa o kadar neşeli. Suyun kenarında dinlenmek ve biraz güneşlenmek için sabırsızlanıyorum. Kesinlikle. Yoğun programlarımıza güzel bir mola olacak. Plajda ne yapacağımıza dair özel bir planın var mı? Biraz atıştırmalık getirip plaj voleybolu oynayabiliriz diye düşündüm. Kulağa eğlenceli geliyor. Aktif olmayı ve açık havada eğlenmeyi seviyorum. Mükemmel bir gün için ihtiyacımız olan her şeyi yanımıza aldığımızdan emin olalım. Ders 11 kütüphane içgörüleri. Son zamanlarda okuduğum kütüphane kitaplarından gerçekten çok şey öğrendim. Bu harika. Genellikle ne tür kitapları ödünç alırsınız? Kurgu ile kurgu olmayanın karışımından hoşlanıyorum. Her biri farklı bir bakış açısı sunuyor. Kabul ediyorum. Kurgu kaçmanızı sağlarken kurgu disi değerli dersler verir. Kesinlikle. Kitapları zamanında geri getirmeye her zaman önem veririm. Bu harika bir alışkanlık. Başkalarının da bundan keyif almasını sağlar. Ayrıca kitapları zamanında teslim etmek, küçük bir görevi tamamlamak gibi ödüllendirici bir duygudur. Kesinlikle. Kütüphaneden okuduğunuz favori bir kitabınız var mı? Evet, hayata bakış açımı tamamen değiştiren biri var. Ders 12 Sahil Insası. Plajda vakit geçirmek her zaman canlandırıcı bir deneyimdir, değil mi? Kesinlikle. Dalgaların ve güneşin sesinde büyülü bir şeyler var. Bahsi geçmişken, sağlam bir kumdan kale inşa etmek için herhangi bir ipucunuz var mı? Evet, daha iyi bir yapı için anahtarın ıslak kum kullanmak olduğunu öğrendim. Bu mantıklı. Islak kum, kuru kuma göre çok daha iyi bir arada kalır. Kesinlikle. Ayrıca kumun sıkı bir şekilde paketlenmesi formda kalmasına yardımcı olur. Bir dahaki sefere bunu hatırlayacağım. Süslemeye ne dersiniz? Kabuklar ve deniz yosunu kumdan kalenize hoş bir dokunuş katabilir. Kulağa yaratıcı geliyor. Kalelerimizi nasıl eşsiz kılabileceğimizi seviyorum. Ders 13 Yoga rutini. Son zamanlarda yogayı rutinime dahil etmeye başladım. Bu harika. Her hafta ne sıklıkla yoga yapıyorsunuz? Dengeyi ve esnekliği korumak için haftada 3 yoga seansı yapmayı hedefliyorum. Bu harika bir hedef. Belirli bir yoga stilini takip ediyor musunuz? Hatha yogayı nefes alma ve hizalanmaya odaklanması nedeniyle seviyorum. Hatha yeni başlayanlar için harikadır. Farkındalığı da gerçekten yardımcı oluyor. Evet, her seanstan sonra kendimi daha odaklanmış ve rahatlamış hissediyorum. İşte yoganın güzelliği. Sadece bedeni değil, zihni de güçlendirir. Kesinlikle. Herkesin en az bir kez denemesini tavsiye ediyorum. Ders 14 Ortak anlayış. Bu proje konusunda aynı fikirde olduğumuza gerçekten sevindim. Evet, ileriye yönelik ortak hedeflere sahip olmak önemlidir. Kesinlikle.
İşbirliği tüm süreci daha sorunsuz ve daha keyifli hale getirir. Daha fazla katılmıyorum. Her iki taraf da uyumlu olduğunda yaratıcılık gelişir. Kesinlikle. Sinerjinin harika sonuçlara yol açması şaşırtıcı. Çok doğru. Fikirlerimizi nasıl hayata geçirebileceğimizi düşündünüz mü? Evet, beyin fırtınası oturumuyla başlamanın faydalı olacağına inanıyorum. Sağlam bir plana benziyor. Bizi nereye götürdüğünü görmek beni heyecanlandırıyor. Ben de. Birlikte harika şeyler başarabilir ve gerçek bir etki yaratabiliriz. Ders 15. Birlikte keşfetmek. Geçenlerde bir grup arkadaşımla bir maceraya çıktım. Bu heyecan verici geliyor. Hepiniz nereye gittiniz? Bir milli parkı keşfettik ve yeni yollar keşfetmek çok eğlenceliydi. Bahse girerim. Doğayı arkadaşlarla keşfetmenin özel bir yanı var. Evet, bu deneyimleri paylaşmak onları daha da unutulmaz kılıyor. Kesinlikle. Hepiniz oradayken herhangi bir aktivite denediniz mi? Yürüyüşe çıktık ve hatta güzel bir göl kenarında piknik yaptık. Kulağa cennet gibi geliyor. Babanın insanları birbirine yaklaştıracak bir yolu var. Kesinlikle. Bu kadar basit aktivitelerden bu kadar keyif gelebilmesi şaşırtıcı. Ders 16. Üniversitede dil. Üniversiteye gitmek oldukça büyük bir deneyim olabilir. Özellikle de dil konusunda. Evet, birçok kurumda resmi eğitim dilinin Fransızca olduğunu duydum. Bu doğru. Ancak İngilizcenin de yaygın olarak kullanılması birçok kişinin işini kolaylaştırıyor. Dilin üniversite deneyimini nasıl şekillendirebileceği ilginç. Kesinlikle. İki dilli olmak öğrencilere pek çok fırsat sunabilir. Kabul ediyorum. Eğitimdeki farklı bakış açılarının anlaşılmasına yardımcı olur. Ayrıca günümüz dünyasında hayati önem taşıyan iletişim becerilerini de geliştirir. Kesinlikle. Başarı için birden fazla dil öğrenmenin şart olduğunu düşünüyor musunuz? Evet, bunun bireyleri küreselleşmiş bir ortamda başarılı olmaları için donattığına inanıyorum. Ders 17. Ev hazineleri. Evrimi dekore ederken farklı hazineleri keşfetmeyi seviyorum. Bu doğru. Sandalyelerin, lambaların ve aletlerin bir alanı nasıl dönüştürebildiği şaşırtıcı. Kesinlikle. Her parça bir hikaye anlatır ve ortamınıza karakter katar. Evet, kitapları ve kayıtları da unutmayın. Bir odaya kişilik katarlar. Kesinlikle. En sevdiğim kitapları raflarda belirgin bir şekilde sergilemekten her zaman keyif alırım. Bu harika bir fikir. Konuşmaya davet eder ve ilgi alanlarınızı yansıtır. Ayrıca canlı bir atmosfer yaratmak için resimleri birleştirmeyi de seviyorum. Evet, sanatın bir mekanı daha canlı ve davetkar kılma yöntemi vardır. Peki ya kıyafetler? Genel dekoru da geliştirebileceklerini düşünüyorum. Ders 18. İlgi çekici 1920'ler. 1920'ler tarihin dönüm noktalarıyla dolu. Büyüleyici bir dönemiydi. Kabul ediyorum. Önemli kültürel ve sosyal değişimlerin damgasını vurduğu bir dönemdi. Evet, o zamanın modası ve müziği özellikle ilgi çekici.
Kesinlikle. Caz müziği ortaya çıktı ve bu 10 yılın belirleyici bir türü haline geldi. Sineklik kültürünün yükselişini de unutmayalım. Devrim niteliğindeydi. Kesinlikle. Kadınlar bu dönemde kendilerini daha özgür ifade etmeye başladı. Toplumsal normlara bu kadar cesurca meydan okunması ilginç. Evet, 1920'ler gerçekten gelecek nesillere zemin hazırladı. O döneme ait en sevdiğiniz tarihi figür kim? Ders 19 kalıpları geliştirmek. İlişkilerle ilgili toplumsal normların zaman içinde nasıl değişebileceği ilginçtir. Evet, tarihsel olarak bazı davranışların oldukça rastgele olduğu düşünülüyordu. Kesinlikle. Ancak son yıllarda bu tablo biraz tersine döndü. İlişkilere yönelik tutumların nasıl geliştiğini görmek büyüleyici. Evet, insanlar aşk ve yakınlık konusunda daha açık fikirli hale geliyor. Bu doğru. İletişim ve anlayış giderek önem kazanıyor. Bu değişimin aynı zamanda toplumdaki daha geniş değişiklikleri de yansıttığına inanıyorum. Kesinlikle. Bu konuları konuşmak önemli. Evet, bu tür konuları tartışmak engellerin yıkılmasına yardımcı olabilir. Ders 20 kahvaltı kolaylığı. Kahvaltının oda fiyatına dahil olduğunu öğrendiğimde çok şaşırdım. Bu çok kullanışlı. Konaklamayı daha da keyifli hale getirir. Evet, güne iyi bir kahvaltıyla başlamak olumlu bir hava yaratabilir. Kabul ediyorum. Kahvaltı menüsünde özel öğeler var mı? Meyveler, hamur işleri ve sıcak yemekler dahil olmak üzere çeşitli seçenekler sunarlar. Kulağa çok lezzetli geliyor. Günümü beslemek için doyurucu bir kahvaltıyı seviyorum. Kesinlikle. Sabah aktivitelerinize başlamanın harika bir yolu. Denemek için sabırsızlanıyorum. Seçeneklerin olması her zaman güzeldir. Evet, kahvaltıyı arkadaşlarla paylaşmak onu daha da güzelleştirir. Ders 21 Dodanın takdiri. Çevremizdeki doğanın güzelliğini takdir etmek için her zaman biraz zaman ayırdığımdan emin oluyorum. Aynı şekilde. Ruhu gençleştiren temiz bir nefes gibidir. Kesinlikle. Sadece dışarıda olmak moralimi yükseltebilir ve zihnimi temizleyebilir. Evet ve bunun düşüncelerim üzerinde daha net düşünmeme yardımcı olduğunu düşünüyorum. Doğanın her şeyi perspektife koymanın bir yolu var, değil mi? Kesinlikle. Her mevsimin kendine özgü bir çekicilik getirmesini seviyorum. Saf, sonbahardaki canlı renkler özellikle göz kamaştırıyor. Daha fazla katılamazdım. Fotoğraf çekmek için de mükemmel bir zaman. Evet, o anları yakalamak onları daha da özel kılıyor. Ders 22 Başarıları kutlamak. Etkinliğin ertesi günü büyük bir kalabalık onu görmeye geldi. Bu inanılmaz geliyor. Böyle bir desteğe sahip olmak harika hissettirmiş olmalı. Evet ve 2 gün sonra sokaklarda onun onuruna bir geçit töreni düzenlendi. Vay, geçit töreni başarıları kutlamanın harika bir yoludur. Gerçekten öyle. Atmosfer heyecandan elektriklenmiş olmalı.
Böyle büyük bir kutlama sırasında yüzündeki mutluluğu ancak hayal edebiliyorum. Evet, hayranlarıyla çevriliyken sonsuza kadar besleyeceği bir an. Ne kadar Siki Çalisman'ın böyle bir tanınmaya yol açabileceğini görmek ilham verici. Kesinlikle. Bu gibi olaylar başkalarını hayallerinin peşinden gitmeye motive eder. Ders 23 hedefleri belirleme. Başlangıç olarak, kişisel gelişime odaklanmak için bir hafta belirlemek iyi bir hedeftir. Kabul ediyorum. Kendini geliştirmeye zaman ayırman çok önemli. O hafta boyunca motivasyon için grup oturumları sunuyorlar mı? Evet, grup oturumları tesvik ve sorumluluk saklayabilir. Bu harika. Deneyimleri paylaşmak çoğu zaman yolculuğu kolaylaştırır. Kesinlikle. Katılımcılar arasında dostluk duygusu yaratır. Ayrıca başkalarından öğrenmek yeni fikirleri ve bakış açılarını tetikleyebilir. Evet, işbirliğinin kişisel gelişimi nasıl artırabileceği harika. Bu oturumlardan ne gibi bilgiler edinebileceğimizi görmek beni heyecanlandırıyor. Ders 24 sizi bilgilendirmek. Herhangi bir bilgi bulursak elbette sizi mümkün olan en kısa sürede bilgilendireceğiz. Bu güven verici. İlgili haberlerden haberdar olmak önemlidir. Evet, özellikle konu hepimizi etkileyen kararlar olduğunda. Kabul ediyorum. Açık iletişim herkesin kendini dahil hissetmesine yardımcı olur. Kesinlikle. Her durumda güven ve şeffaflık oluşturmak hayati öneme sahiptir. Bilgilendirileceğimizi bilmek, buna göre plan yapmamızı sağlar. Evet, en son güncellemelere göre karar vermemizi sağlar. Bunu takdir ediyorum. İşbirliğine dayalı bir ortamı teşvik eder. Kesinlikle. Birlikte çalışmak zorluklarla başa çıkma yeteneğimizi geliştirir. Ders 25 Rüya destinasyonları. Bu destinasyonlar gerçekten günlük yaşamdan harika bir kaçış. Gerçekten öyle. Boba'nın güzelliği çok canlandırıcı olabilir. Belki bir gün onları ziyaret etme hayallerimizi gerçeğe dönüştürebiliriz. Bunu çok isterim. Birlikte bir gezi planlamak bir macera olabilir. Evet, yeni yerler keşfetmek unutulmaz anılar yaratır. Kesinlikle. Seyahatin ufkumuzu nasıl genişletebileceği şaşırtıcı. Ayrıca yerel mutfağı denemek ayrı bir keyif katıyor. Evet, yemek yeni bir kültürü deneyimlemenin büyük bir parçası. Keşfetmek ve tatmak için yaşayacağımız eğlenceyi şimdiden hayal edebiliyorum. Ders 26 Aile bağları. Kız kardeşim ve ben her zaman aile olarak birbirine çok bağlı olduk. Bu çok hoş. Güçlü bir aile bağına sahip olmak çok önemlidir. Evet, pek çok deneyimi paylaşıyoruz ve yaşam boyunca birbirimize destek oluyoruz. Seni bu kadar iyi anlayan birinin olması harika. Kesinlikle. Sık sık birlikte vakit geçiriyoruz. Eğlenceli aktiviteler yapıyoruz. Kulağa harika geliyor. Birlikte yapmaktan en çok keyif aldığınız şey nedir? Sinemaya gitmeyi veya yeni restoranlar denemeyi seviyoruz. Bunlar kalıcı anılar yaratmanın harika yolları. Evet, ayrıca her zaman kahkahalarla dolu aile oyun gecelerimiz de oluyor. Ders 27 Aile desteği.
Beni kaymam için arenaya götürüyor ve her zaman harika bir zaman oluyor. Kulağa eğlenceli geliyor. Paten yapmak aileyle bağ kurmanın harika bir yoludur. Evet, kız kardeşime de makalelerinde ve ödevlerinde yardımcı oluyor. Akademik çabalarınızı destekleyen birinin olması güzel. Öğrenmeyi keyifli hale getiriyor ki bu gerçekten önemli. Kesinlikle. Teşvik, motivasyonda büyük bir fark yaratabilir. Ayrıca bizi her zaman güldürüyor. Bu da ortamı neşelendiriyor. Bu çok önemli. Kahkaha aileleri birbirine yakınlaştırır. O anlara değer veriyorum. Sıcak bir aile ortamı yaratırlar. Ders 28. Akıllı seyahat ipuçları. Güvenlikten geçmeden önce kemerleri veya ceketleri çıkarmayı unutmamak akıllıca bir fikir. Evet, süreci hızlandırır ve herkesin işini kolaylaştırır. Kesinlikle. Seyahat ederken hazırlıklı olmak her zaman en iyisidir. Kabul ediyorum. Küçük şeyler havaalanı deneyiminde büyük fark yaratabilir. Ayrıca eşyaların güvenlik kutusunda unutulma olasılığını da azaltır. Kesinlikle. Seyahat sırasında düzenli kalmak çok önemlidir. Ve stres atmak yerine yolculuğumuzun tadını çıkarmaya odaklanmamızı sağlar. Evet, yolculuğun tadını çıkarmak nihai hedeftir. Birlikte geçireceğimiz bir sonraki macera için sabırsızlanıyorum. Ders 29. Önce güvenlik. Keşfetmeye çıktığımızda güvenlik endişelerine ne dersiniz? İyi aydınlatılmış alanlarda kalmak ve içgüdülerinize güvenmek her zaman akıllıca olacaktır. Kesinlikle. Çevrenizin farkında olmak çok önemlidir. Evet ve acil durumlara karşı bir planınızın olması önemlidir. Sağ. Acil durumda iletişime geçilecek kişileri el altında bulundurmak gönül rahatlığı sağlayabilir. Kabul ediyorum. Sonradan pişman olmaktansa hazırlıklı olmak daha iyidir. Ayrıca grup halinde seyahat etmek güvenliği de artırabilir. Evet, özellikle bilmediğiniz yerlerde sayıların gücü var. Bunu tartıştığımıza sevindim. Eğlenceli bir yolculuk için gereklidir. Ders 30. Uzun yürüyüşler ve sanat. Sık sık doğada uzun yürüyüşlere çıkıyorum. Çok canlandırıcı ve huzurlular. Kulağa hoş geliyor. Bu yürüyüşler sırasında resim yapmaya hiç zaman ayırıyor musunuz? Yapabilmeyi isterdim. Akrilik veya sulu boya ile resim yapabilenlere hayranım. Her iki ortamında kendine özgü çekiciliği ve güzelliği vardır. Evet, sulu boyayla oluşturulmuş inanılmaz manzaralar gördüm. Doğanın özünü güzelce yakalıyorlar. Açık havada resim yapmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu hayal edebiliyorum. Kesinlikle. Çevrenize bağlantı kurmanın harika bir yoludur. Belki bir gün resim yapmayı denemeliyim. Tatmin edici bir hobiye benziyor. Ders 31. Rahat oturma odası. Oturma odasından başlayalım. Davetkar hale getirmek için rahat bir kanepeye ihtiyacımız var. Kesinlikle. Rahat bir kanepe gerçekten rahatlama havasını ayarlayabilir. Ve bunu tamamlayacak bir sehpaya da mutlaka ihtiyacımız var değil mi? Evet, dinlenirken içecekleri ve atıştırmalıkları saklamak için bir sehpa şarttır. Kesinlikle. Ayrıca bazı dekoratif eşyaları sergilemek için harika bir yer.
Uzaya hayat getirmek için bazı bitkiler ekleme fikrini seviyorum. Kulağa harika geliyor. Yeşillik gerçekten atmosferi güzelleştirebilir. Ayrıca aydınlatmayı da dikkate almalıyız. Yumuşak ışıklar rahat bir ortam yaratabilir. Evet, sıcak aydınlatma oturma odasının daha da hoş görünmesini sağlar. Ders 32 evde spor salonunun faydaları. Evde spor salonu kurmak bazen çok zahmetli olabiliyor. Öyle değil mi? Kesinlikle. Ancak bir kez bittiğinde günlük egzersizler için inanılmaz derecede kullanışlıdır. Evet, evde spor salonuna sahip olmak, işe gitmeden istediğim zaman egzersiz yapabileceğim anlamına geliyor. Bu çok büyük bir avantaj. Zamandan tasarruf sağlar ve formda kalmayı daha ulaşılabilir hale getirir. Kesinlikle. Üstelik ihtiyaçlarıma en uygun ekipmanı seçebiliyorum. Evet ve egzersiz rutinimde daha fazla esneklik sağlıyor. Evde egzersiz yaparken mahremiyetin olması da güzel. Kesinlikle. Kendi alanınızda çalışmanın özgürleştirici bir yanı var. Mükemmel ev spor salonumu yaratmaya başlayacağım için heyecanlıyım. Ders 33 kararlı durmak. Devriminizin bir parçası olmak istemiyorum. Kendi yolumu tercih ediyorum. Bu adil. Herkesin hayata kendi yönünü seçme hakkı vardır. Kesinlikle. Sonunda yalnızca tek bir şeyin önemli olduğunu olağanüstü bir kesinlikle anlayacaksınız. Bu da kendinize ve inançlarınıza sadık kalmaktır. Evet, kalabalık ne olursa olsun kendi inançlarınızın peşinden gitmek önemlidir. Kesinlikle. Özgünlük daha tatmin edici bir hayata yol açar. Günümüz dünyasında bireyselliği benimsemenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. İnsanların kendilerini tam olarak ifade etmelerini sağlar. Böyle anlamlı konuları açıkça tartışabildiğimize sevindim. Ders 34 etkinlik planlama. Etkinliği Cuma günü tartıştık ve ilerlemeye hazır olduğumuzu düşünüyorum. Evet, hepsi bitti. İhtiyacımız olan bazı malzemeleri hazırladım. Bu harika. Her şeyin yolunda gitmesine sevindim. Kesinlikle. Net bir plana sahip olmak uygulamayı çok daha kolay hale getirir. Evet ve bunun süreç boyunca düzenli kalmamıza yardımcı olacağına inanıyorum. Kesinlikle. Ayrıca herkesin aynı sayfada olmasını sağlayacaktır. Etkinlik sırasında çabalarımızın nasıl sonuç vereceğini görmek beni heyecanlandırıyor. Ben de planlamanın eyleme dönüştüğünü görmek her zaman harikadır. Hızımızı koruyalım ve son ayrıntıları tamamlayalım. Ders 35 günlük gezi heyecanı. Kulağa heyecan verici geliyor. Seyahat planımızın ikinci günü ne olacak? İkinci gün kırsal bölgeye günübirlik bir gezi için planlandı. Kulağa harika geliyor. Yeni manzaralar keşfetmeyi seviyorum. Evet, şehrin gürültüsünden ve karmaşasından harika bir kaçış olacak. Kesinlikle. Doğada vakit geçirmek çok canlandırıcı olabilir. Ayrıca oradayken eğlenmek için bir piknik hazırlayabiliriz. Pikniği seviyorum. Her yolculuğa eğlenceli ve rahatlatıcı bir unsur katarlar. Kesinlikle. Ayrıca açık havada oynayabileceğimiz bazı oyunlar da getirmeliyiz. Harika fikir. Günümüzü daha da keyifli hale getirecek.